Mira, Arda ve sadık dostları Fıstık heyecanla sandığın kapağını kaldırdılar. İçinden 3 garip eşya çıktı. Bir pusula, sürekli dönüyor ama bazen durarak bir yön gösteriyordu. Bir kristal, küçük, pürüzsüz ve hafifçe parlayan bir taştı. Bir sihirli sıvı, koyu mavi renkteydi ve hareketsizdi. Mira dikkatlice kristali eline aldı. Soğuk ve pürüzsüzdü. Arda pusulayı kontrol etti. Bir süre hızla döndü, sonra aniden durarak doğuyu işaret etti, Sanırım gitmemiz gereken yön burası. dedi Arda. Fıstık burnunu yere yaklaştırdı ve heyecanla havayı kokladı. Büyük bir sırrı keşfetmeye hazırdılar. Üçü de pusulanın gösterdiği yöne doğru ilerledi. Orman gittikçe daha yoğun ve sessiz hale geliyordu. Birden pusula tekrar hızla dönmeye başladı. Tam o anda hafif bir rüzgar esti ve her şey sessizleşti. Sonra derin ve yankılı bir ses duyuldu. Neden buradasınız? Mira ve Arda irkilerek etraflarına baktılar. Kimseyi göremediler. Ses her yerden geliyordu. Sanki adanın kendisi konuşuyordu. Arda şaşkınca cevap verdi. Biz bilmiyoruz. Sadece sandığı açtık. Ses bir süre sessiz kaldı, sonra yeniden konuştu. O halde yolunuza devam edin ve sırrı çözün. Pusula yeniden titremeye başladı ve yalnızca tek bir noktayı işaret etti. Onu takip ederek ilerlediklerinde önlerinde eski taş bir kapı belirdi. Fıstık kapının önüne oturdu ve patisini yere koydu. O anda kapının üzerindeki taşlar hafifçe parladı. Dostluk Adası'nın sesi tekrar duyuldu. Bu kapıyı açmak için sadece eşyalarınız yetmez. Gerçek dostluk birlikte hareket etmektir. Mira kristali kaldırdı, Arda pusulayı sıkıca tuttu. Kapının üzerindeki semboller biraz daha ışıldadı. Ve sonra kapı ağır bir şekilde açılmaya başladı. Kapının ardında geniş ve taşlarla kaplı bir meydan vardı. Tam ortasında yuvarlak ve düz bir taş platform duruyordu. Tam o anda Dostluk Adası'nın sesi yeniden yankılandı. Emanetlerinizi platformun üzerine koyun. Mira ve Arda hiç tereddüt etmeden pusulayı, kristali ve sihirli sıvıyı platformun ortasına yerleştirdiler. Birkaç saniye boyunca hiçbir şey olmadı. Sonra taş platform hafifçe parladı. Sanki ada onları kabul etmişti. Dostluk Adası'nın sesi tekrar yankılandı. Gerçek dostluk paylaşmaktır. Siz bunu kanıtladınız. Mira, Arda ve Fıstık taş platformdan geri çekildiler. Pusula, kristal ve sıvı yavaşça kayboldu. Ama onlar artık buraya neden geldiklerini anlamışlardı. Dostluk Adası'nın sesi hafifçe fısıldadı. Dostluğunuzu her zaman koruyun. Tam o anda hafif bir rüzgar esti ve kendilerini geldikleri yerde, sahilde buldular. Mira ve Arda birbirlerine baktılar. Adada geçirdikleri zamanı düşündüler. Fıstık mutlu bir şekilde kuyruğunu salladı. Ne olduğunu hala tam anlamıyoruz. Arda başını salladı. Ama dostluğun çok değerli olduğunu öğrendik. Böylece sandığın açılmasıyla başlayan bu gizemli yolculuk dostlukla sona erdi. Son